Herkese merhaba. Ben Gülpembe Yakın. Bugün sizlerle çocuklara anlattığımız masalların onların geleceğini, onların gelecekteki düşüncelerini nasıl etkilediğiyle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Bununla ilgili 3 tane masal seçtim. Rapunzel, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Kül Kedisi. Rapunzel'de uzun saçlı, kulenin tepesinde bir kadın vardır ve bu kadın bir erkek tarafından kurtarılır. Başka bir şekilde kurtarılmak nedense onun aklına gelmez. Onu kurtaran bir kadın değildir. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler'deki prensesimiz ise uyuyordur ve onu bir yakışıklı prens gelerek, öperek hayata döndürür. O da ne yazık ki başka bir şekilde kurtulamıyordur. Eğer o erkek gelmeseydi bu da sonsuza dek uyuyarak kalacaktı sanırım. Kül Kedisi derseniz o da bir erkek tarafından kurtarılanlardan. Bu masallardaki kadınlar güzel, manken gibi ama kendi kendilerine ayakta duramıyorlar. Bunları bir erkek geliyor, kurtarıyor. Biz eğer çocuklarımızı bu şekildeki masallarla büyütürsek, onların geleceğini de bu şekilde şekillendirmiş oluyoruz. Eğer bu masalları anlattığımız çocuklar kızsa, bunlar kurtarılmaya bekleyen birer yetişkin olabiliyorlar. Veya anlattığımız kişiler erkek çocuklarsa, bunlar da büyüdüklerinde kurtarıcı rolünde olmak zorunda kalıyorlar. Her ikisi içinde ne kadar büyük bir yük, erkek için büyük bir yük, kadın içinse zayıf bir durum. Bununla ilgili Cinderella Kompleksi isimli bir kitap okumuştum. Kurtarılmayı bekleyen kadınlarla ilgili bir kitaptı bu. Yazarı Colette Darling. O kitapta da meslek sahibi olmuş ya da eğitim alırken mesleklerine ya da eğitimlerine erkekler uğruna bırakmış kadınlardan bahsediyordu. Bu kadınlar ileriki yaşamlarında erkekler tarafından çeşitli aşağılayıcı durumlara maruz kalıyorlardı. Bu durum yalnız kitaplarda değil. Ben kendi hayatımdan da bununla ilgili örneklere rastladım. Bizim yakın sanat merkezine gelen yetişkinlerden bazıları üniversite eğitimi almış, meslek sahibi kadınlar vardı. Bunlardan bazıları biz yeterince çalışmaktan yorulduk. Zengin bir erkek bulsak da evlensek, rahat etsek diye düşüncelerini ifade ediyorlardı. Ne kadar zor bir durum bence kurtarılmayı beklemek. Erkeklerin egemenliğiyle ilgili kadınların zayıf olması ve kadınların erkeklerin hayatına tabi olmasıyla ilgili kendi hayatımdaki örneklerden de bahsedebilirim. Ben eşimle farklı takımları tutuyorum. Yıllar sonra karşılaştığımız eşimin arkadaşlarından bir tanesi bizim farklı takımları tuttuğumuzu duyunca sen buna etkileyemedin mi, senin takıma geçemedi mi bu dedi benim için ve bu diyor benim için. Her birimizin farklı takım, farklı siyasi görüşümüz, farklı dinlerimiz olamayacakmış gibi. Ben de kendi çocuklarım bu olumsuz bir şekilde etkilenmesin bu durumlardan diye eşimle benim farklı takımlarda olduğumuzu söylemiştim. Benim öyle bir şeyim yok. İddialı bir takım tutmam yok. Çocuklar babasının tuttuğu takımı tutuyorlardı. Kızım gelip zaman zaman anne ne olur sen de bizim takımı tut falan derdi. Ben de bu çocuklar ileride başka bir farklı görüşten birisine dayanma
yetisi geliştirsinler istiyordum. Başkasını kabul edebilme, başka dinden olabilir, başka siyasi görüşten olabilir, başka takımı tutabilir. En azından annesinin farklı düşünebileceğini gören çocuklar ileride başkalarının da farklı düşünebileceğini kabul ederler. Benim görüşüme göre ortak paydamız bizim insan olmak. Hepimiz insan olma paydasında birleşebiliriz. Bugün birimiz farklı farklı takımlarda duruyor görünürken, başka bir durumda da aynı siyasi görüşte olup başka birileri, aynı grupta olduğumuz başka birisi de başka bir siyasi görüşte olabilir. Yine aynı takımda olduğumuz birisi başka bir dinden olabilir. Biz herkesi her şekilde aynı şekilde tutmak durumunda değiliz çevremizin. Konuyu dağıtıyorum. Eğer biz çocuklarımızın ileride kendi ayakları üzerinde duran, kurtarılmayı veya kurtarıcı olmayı amaç edinmemiş bireyler olmasını istiyoruz. Bunun için de masalların bir şekilde etkisi varsa masallarımızla çocuklarımızın geleceğini olumlu şekilde etkileyebiliriz. Tabii ki çocukların geleceğini etkileyen şeyler yalnızca masallar değildir ama bu masalları anlatan toplumun genel görünüşü demek ki bu şekildedir. Bu masalları anlatan anne babanın görüşü demek ki bu şekildedir ve toplum olarak biz bu çocukları etkiliyoruz. Her şekilde bunlara maruz kalıyorlar. Televizyonlarda manken gibi kadınlar, güzel kadınlar, güçlü erkekler. Nedense dizilerde de böyle bir şey var. O yüzden biz çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde duran, başkasının görüşlerine saygılı, kendi görüşlerinde korkmadan ifade edebilen bireyler olmasını istiyorsak, onların bugünden şekillendirmesini sağlamalıyız. Olumlu şekilde de şekillendirmesini sağlamalıyız bence. Masallarda bunlar da çok etkili.